Ben Hacı Ömer Kılınç. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni nesil Ford Focus'umuzu size tanıtmak istiyorum. Aracımızı gezmek için sizi araçla baş başa bırakıyorum. Aracımızın tanıtımını dıştan yapmak istiyorum size. Gördüğünüz gibi burada C şeklinde, ters C şeklinde bir gündüz led farımız var. Hemen altında sis farlarımız var. Yani bunlar tasarım olarak bana sis farının duruşu, şekli çok hoş göründü. Yine ön kısma geldiğimizde ağzı açık balık şeklinde gibi geliyor bana aracın ön ızgaraları. Burada krom detaylar dışta kullanılmış, içte de kroma benzer boyalar kullanılmış. Gayet şık duruyor. Yine hemen altında burada iki tane sensörümüz var. Bu sensörler de yaya ve bisiklet algılayıcı. Yani bunlar da aracın güvenliği için bence güzel tasarlanmış, düşünülmüş diye düşünüyorum. Burada gördüğünüz gibi Ford yazısı her zaman alışılmış şekilde yine kaputumuzun önünde, ortada yassı şekilde duruyor. Aracımızın 16 inç çelik alaşımlı jantları var arkadaşlar. Yine gövde renginden aynalarımız ve sinyal lambamız aynanın üzerinde gayet şık. Kapı kollarımız aynı şekilde aracın kendi renginden, o da güzel. Ama benim burada gördüğünüz şu siyah kapı çıtaları keşke krom olsaydı diye düşünüyorum. Çok şık olurdu bu arabaya, bu renge de yakışırdı. Yine bir detayda balık sırtı antenimiz var. Bu da güzel olmuş. Yine burada ortada derinliği çoğaltılmış bir basık bir tavan şekli var. O da güzel diye. Aracın arka tasarımına geldiğimizde arkadaşlar, arka tasarımı çok farklı ve dolu gözüküyor. Yani aracı çok şık gösteriyor. Yine burada sinyal, arka park lambalarımız çok güzel. Yine kaputun üzerinde yine park freni lambası çok şık, güzel düşünülmüş. Burada Focus yazıları güzel. Buradaki dikkat çeken, benim dikkatimi çeken en önemli detaylardan bir tanesi de park sensörlerinin burada lambanın içine konulması gerçekten şık bir detay olarak, yani bu düşünülmüş güzel bir detay olarak görünüyor. Bagajı açmak için C yazısının altına elimizi koyduğumuzda oradaki tuşla bagajımızı açıyoruz. Bagajın içine geldiğimizde derinliği geniş bir bagaja sahip. Kumaş döşemeli, yanları, her tarafı kumaş döşemeli olması da gayet şık. Aracın içine girmeden önce şoför kapısının üstündeki tuşlardan bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi 4 tane camları açma, kapama tuşlarımız var. Burada camın kilit tuşu var. Hemen bir üst kısmında ise aynaların sağa sola aşağı yukarı hareket etme tuşları var. Yine kapımızı açma tutamağımız ve onun yanında da araç hareket halindeyken kapıları açma, kapama tuşlarımız var. Burada
kroma benzer bir detay kullanılmış, piyano bilek kullanılmış. Bu şık dursa da bile onun altındaki siyah deri çok kalitesiz bir şekilde duruyor. Yani bu aracın bence kalitesini bozmuş gibi. Yine burada bir kumaş kap var ve de buranın içindeki de kaplamanın tüylü olması da bana göre eksi olarak gözüküyor. Aracın içine geldiğimizde bizi dik bir konsol karşılıyor. Ben bu konsolu biraz yadırgadım. Niye? Yani bu segmentte yarışacaksan eğer konsolun daha kaliteli, daha güzel, eğimli olması gerekirdi diye düşünüyorum. Sanki bana Egea'nın ön konsolu gibi geldi. Hatta şurada gördüğünüz gösterge yani aracın radyosunun gösterge ekranı bile çok ufak. Yani Ford Courier'da bile daha kaliteli ve daha güzel bir ekran kullanılmış diye düşünüyorum. Altında radyo tuşlarımız, Bluetooth, telefon tuşlarımız var. Hemen altında klima tuşlarımız var. Daha aşağıya geldiğimizde bir tane USB girişimiz ve çakmaklığımız var. Ve bu araçta benim yani kullanıcı olarak sevdiğim en şey joystick vites. Yani gördüğünüz gibi vitesimiz joystick. Şu anda parkta, aracımız geri, boş ve D'yi alabiliyoruz. Ortadaki tuşla da manuel alıyoruz. Yani bu bana göre Ford'daki yeni nesildeki en çok dikkati çeken en güzel özelliklerden bir tanesi diyebilirim. Burada yine iki tane bardak tutamağımız var. Aracın içinde dikkat çeken diğer bir güzel özellik de, yani özellik dediğim yani gösterge panelinin şıklığı. Yani bana göre gösterge paneli derin bir içeriğe sahip. Çok fonksiyonlu bir gösterge paneli var. Araç gördüğünüz gibi şu anda araç bilgisayarı, tüm değerleri sıfırlayın diyor. Yine aracın akıllı görünüm, station, radyonun şu anda hangi kanalda olduğu, telefon, araç ayarları ve de aracımızın şu düğmeye bastığımızda normal, Eco ve Sport. Yani bunu da gösterge ekranına da baktığımızda arkadaşlar görebilirsiniz. Normal, Eco, Sport diye görebilirsiniz. Yani bu gösterge paneli bana göre çok güzel, çok fonksiyonlu olarak düşünülmüş. Hemen direksiyonumuza gelelim. Direksiyonumuz da yine çok fonksiyonlu, deri bir direksiyon. Gördüğünüz gibi burada gösterge panelinin kumanda etme tuşları var. Yine radyonun tuşları ve sol tarafa geldiğimizde de aracın hız limiter tuşları var. Buradan da bunları ayarlayabiliriz. Yine bu araçta yine dikkatimi çeken güzel bir özellik de direksiyonun altta eksi artılar. Yani F1 araç F1 modunda da kullanılabilir. Aracın eksi olarak gördüğüm kaplamaları, yani kullanılan plastiklerin, derilerin bana göre biraz kalitesiz olması. Yine burada bir kol dayamamız var. Kol dayamamızın üstü suni deri. Kol dayamamızı açtığımızda içinde iki tane derin bir saklama kabı bizi karşılıyor arkadaşlar. Şimdi aracımızın diz mesafesiyle arka tavan yüksekliğini ölçmek için arka tarafa geçiyorum. Aracımızın arka koltuğuna oturduğumuzda diz mesafesi gayet güzel. Tavan mesafesi de ben 1.71 boyundayım. Yani bana göre gayet güzel. 3 kişi rahatlıkla oturabilir. Gördüğünüz gibi şaft yüksekliği de çok yok denecek kadar az. Yani ortada oturan kişi için de çok rahat. Yine burada 12 volt çakmaklığımız var. Bizi o karşılıyor. Aracımızın aynı deriler ön kapıda olduğu gibi diğer kapılarda da kullanılmış. Şimdi koltuk kalitesinden bahsetmek istiyorum. Koltuklarımız çok kaliteli gibi durmuyor. Kullanılan kumaşlar bana göre bu aracın segmentine göre zayıf kalmış gibi görünüyor. Yine çocuk bağlantı Isofix bağlantılarımız var. 3 tane kafalığımız var. 2 tane koltuğumuz bağımsız. Tek koltuğumuz, yani 3 koltuktan ikisi farklı. Bir tanesi farklı, kapanıp açılabiliyor. Arkadaşlar aracımızın sıfırdan 100 kilometreye hızlanma süresi 10.2 saniye. Yani bu da 120 beygirlik otomatik bir araca göre normal gibi gözüküyor. Yakıt tüketimine gelince benim aracım şu anda çift kullanıcıya göre
6.2, diğer kullanıcıya göre 5.6 yakmış. Yani yakıt tüketimi az diyebilirim. Aracımızı sizlere tanıtmaya çalıştık. Diğer videomda arkadaşlar kelimesini çok kullandı. 29 defa kullandığımı söylemişlerdi. Bu videoda kullanmamaya dikkat ettim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmanızı ve videolarımı beğendiyseniz like atmanızı, olumlu ve olumsuz yorumlarınızı her zaman bekliyorum ki biz de daha iyi videolar çekelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.